Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Binance Chain cüzdanımızı Binance borsamıza bağlayıp ondan sonra PancakeSwap'tan coin alacağız. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bir Binance Chain cüzdanı açmamız gerekiyor. Chrome web mağazasında bulunuyor bu. Aynı zamanda videonun altına atacak olduğum linkten de Binance sitesinden e, indirebilirsiniz. Burada mesela Get Your Wallet diyor. Üye'ye tıkladıktan sonra Binance Chain Wallet'ı tıkladıktan sonra gene MetaMask olur. Trust Wallet de aynı şekilde buradan da yapılıyor. Yapılabiliyor yani. Binance Chain Wallet'ı anlatacağım ben. Buradan Continue dedikten sonra gene Chrome web mağazası karşımıza çıkıyor. Chrome'a ekle diyoruz. Ondan sonra uzantı ekle diyoruz. Ondan sonra sağ üst köşede tarayıcımızın sağ üst köşesinde belirliyor. Uzantılar kısmının altından şu oka tıklarsak her zaman karşımızda bulunur. Binance Chain cüzdanımız yani. Eğer ki daha önceden cüzdanımız varsa mevcut cüzdanı kullan diyoruz. Yeni bir hesap açacaksak cüzdan oluşturun diyoruz. Biz yeni bir cüzdan oluşturalım. Hemen şöyle tıklayalım. Tohum ifadesi oluştur. Buna tıklamamız gerekiyor. Yani ben bunu tercih etmiştim. İsteyenler Google'da tercih edebilir ama genellikle diğer birçok kişi de üsttekini kullandığı için ben de bunu tercih ettim. Tohum ifadesini oluştura tıklıyoruz. Ondan sonra bir büyük küçük harf duyarlı, içerisinde sayı ve özel karakter barındıran, işte alt çizgi nokta gibi bir şifre giriyoruz. En az 8 karakterden olacak şekilde. Devam et'e tıklıyoruz. Ondan sonra en önemli noktalardan bir tanesi çıkıyor karşımıza, kurtarma cümleleri. Eğer ki Binance Chain cüzdanımızı giremezsek ve işte tarayıcımız ve bilgisayarımıza bir sıkıntı çıkarsa tekrardan Binance Chain cüzdanına girmek için bizden bu kurtarma cümlelerini isteyecek arkadaşlar. Bunu kopyalamamız gerekiyor bilgisayarımıza, telefonumuza, birçok yerde kopyalı bir şekilde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi kopyalıyorum. Ondan sonra devam et'e tıklıyorum. Burada az önceki kopyalamış olduğumuz kurtarma cümlelerini soruyor bize. Sırasıyla mesela 3. 4. ve 9. sıradaki cümleleri soruyor. Ben daha önceden zaten kaydetmiştim. Hemen bir gireyim. 4. sıradaki ve 9. sıradaki. Sıralamaya girerken ben de bir yanlışlık yaptım arkadaşlar. Tekrar düzeltiyorum. Evet. Doğru şekilde yazdım şimdi. Ondan sonra devam et tıklıyorum hemen. Evet. Şimdi Binance Smart Chain ağımızın kullanıldığı cüzdanımıza girdik arkadaşlar. Buradan anladıma tıklıyoruz. Bu cüzdanımızı Binance borsamıza bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu en üstteki işarete tıklıyoruz. Buradan Connect to Binance.com account. Yani Binance.com'daki hesabınızla bağlantı kurun diyor. Buraya tıklıyoruz. Sonra Binance hesabımız çıkıyor. Wallet Direct. Ondan sonra şuradan benim adresimle bağla diyor. Buraya tıklıyoruz. Connect Wallet. Yani cüzdanımı bağla. Ondan sonra burada Binance.com'la Binance Chain cüzdanımızı bağlayacağını gösteriyor. Bağlantı talebi göndermiş oluyor yani. Bağlan diyoruz. Ondan sonra Sign with Wallet'ı tıklıyoruz. Yani cüzdanla bağla. Ondan sonra şuradan gene imzala kısmı var. Buradan da onaylaya bastığımızda burası da Binance'deki cüzdanımız. Hemen binde basıyoruz. Sonra üst kısımdan e-mail kodu olacak. Hemen klik'e basıyoruz. E-mailimize bir kod gelecek. Onu buraya yapıştırmamız gerekiyor. Alt kısımda Google doğrulama kodu. Telefonumuzdan Google doğrulama kodunu hemen
giriyoruz. Ondan sonra Submit'e basıyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu. İptal etmek için ise Disconnect'e basabilirsiniz. Hemen şöyle bir tıkladığımda buradan bağlantının yapıldığını görüyoruz. Binance.com ile bağlantı yapıldığını görüyoruz. Şimdi ise PancakeSwap'tan coin almak için cüzdanımıza BNB göndermemiz gerekiyor. USDC veya Cake coinleri de gönderilebiliyor. Ben BNB'yi tercih ediyorum. Şimdi göndermek için şurada hemen kopyala seçeneği var. Şuradan kopyalarsak buradaki cüzdan adresini kopyalamış oluyor. Ondan sonra Binance borsamıza giriyoruz. Daha sonra ise cüzdan özetinden çekmeyi tıklıyoruz. Sonrasında buradan BNB'yi buluyoruz. Kripto kısmından BNB. Şimdi arkadaşlar şu üst kısma az önce kopyaladığımız cüzdan adresini yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştırdıktan sonra Binance Smart Chain bunu tıklamamız gerekiyor. Ancak şu anda yani sabah 7'ye kadar bir bakım olduğu burada belirtilmiş. Yani bugün ayın 10'u 11'in yani yarın sabah 7'ye kadar bir bakım var. O yüzden bunu tercih edemiyoruz. 7'de açılacak yani. Bunu şu an açık olduğunu düşünelim. Ondan sonra Binance Chain'i seçmiyoruz tabii ki. Binance Smart Chain'i seçiyoruz. Göndermek için gene diyelim ki şurada alttakiler çıkmadı. Binance Chain'i tıklayalım. Yani bunu tıklamış gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra miktarı ekleyip gönder dedikten sonra tabii belli bir miktar olacak. En az çekilecek miktar 0.035 BNB olacak. Buradan gönder dedikten sonra gene mail adresinize kod gelir. Ondan sonra Google Antikotör yaparsınız ve ondan sonra da gönderim işlemi gerçekleşiyor. Ancak önemli nokta Binance Smart Chain'i seçmemiz gerekiyor. Binance Chain'i değil, Binance Smart Chain'i seçmemiz gerekiyor. Bizim şanssızlığımız tam bakım süresinde denk geldi. Yani yapamayan arkadaşlar olursa tekrar sorabilirler. Onun haricinde yine başka zamanda bu para aktarımı çekmeyi de gösterebilirim. Diyelim ki biz artık Binance Smart Chain cüzdanımıza BNB'lerimizi gönderdik. PancakeSwap'tan coinleri nasıl alacağız? Bunu gösterelim. Yine cüzdan oluşturmayı da göstermiştik. Artık kendi var olan cüzdanıma bağlanmak istiyorum. Mevcut cüzdanını kullan diyor. Burada tohum kelime öbeğini içeri aktar. Yani kopyalamış olduğumuz o kelime öbeklerini içe aktarmamız gerekiyor. Ben kopyalamıştım. Şöyle yapıştır diyorum. Şu şekilde bir geri alayım. Tamam. Şimdi oldu. Kabul etti. Şifre giriyorum hemen. Sonra gene şifreyi onayla diyorum. Gördüğünüz gibi eğer ki Binance cüzdanıma giremeseydim kopyalamış olduğum kurtarma cümlemi tekrar buraya yapıştırıp tekrar açabilecektim. Şimdi şifre artık yeni bir şifre oluyor. Yeni tekrardan giriyoruz. Daha önce girdiğimiz şifreyi gene girebiliriz. Başlayına tıklıyorum. Evet. Anladım'ı tıklıyorum. Benim cüzdanım açıldı. Alttaki daha önce de aldığım coinlerde görünüyor. Binance Chain cüzdanı gibi gene MetaMask da var. Onun da hani kurulumu aynı şekilde oraya arkadaşlar benzer yani. Gene onun için ayrı bir video çekebilirim. Ben Binance Chain cüzdanını kullandım. Yani Binance'de daha iyi entegre olabileceğini düşündüğüm için. Şimdi ise PancakeSwap'tan coin alalım arkadaşlar. Almak için ise hemen bir PancakeSwap sitesine giriyoruz. Öncelikle sağ üst köşede Connect diyor. Connect'e tıklamamız gerekiyor. Buradan bağlanacak olduğumuz cüzdanı tıklıyoruz. Binance Chain Wallet yani cüzdanımız kurmuştuk. Hemen onu tıklayalım. Sayfayı bir yenileyelim. Connect. Evet. Şimdi PancakeSwap
Cüzdanımız da bağlanacak. Bağla diyoruz. Şu anda bağlandı. Yani Binance Chain cüzdanımız, Smart Chain cüzdanımız PancakeSwap ile bağlandı arkadaşlar. PancakeSwap'a coinler almak için birkaç yöntem var arkadaşlar. Birisini göstereyim. Mesela Coin Market Cap'ten mesela. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Yani bir coin'i araştırdınız veya duydunuz diyelim. O coin PancakeSwap'ta var mı? Buraya alabilir miyiz diye düşündüğümüzde Google'dan araştırdığımızda Coin Market Cap'a girdiğimizde yani mesela diyelim Pitbull veya Fox Finance. Fox Finance konusunda çok olumlu haberler var bu arada. Pitbull ve Fox Finance'ı alacağım şimdi size göstermek için de. Almak için yani Google'dan Fox Finance yazdığımızda zaten Coin Market Cap çıkar. Bu sayfa açılır. Almak için örnek olarak kendi internet siteleri vardır. Hemen şu sol üstte gözükür. Aynı şekilde Pitbull için de sol üstte gözükür internet siteleri. O internet sitelerini gireriz. Mesela Pancake'i bulmamız gerekiyor buralardan. Pancake. Mesela get on Pancake. Pancake'ten satın al. Böyle pencere açılır. Fox. Ondan sonra Fox'un BSC adresi gözükür. I understand'a tıklarız. Yani anlıyorum'a tıklarız. Ondan sonra continue diyoruz. Dedikten sonra Fox karşımıza çıkıyor. BNB'yi Fox'a aktar. Tabi siteyi tekrar bir connect yapmamız gerekiyor. Oradan yine bağlantımızı yapalım. Tekrar açtığımız için tekrar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, tekrar bağlantı kurduk. Şu kısma da BNB miktarını girmemiz gerekiyor. Atacak olduğum miktarı da hesaplamak için de şu siteyi kullanıyorum. Buradan BNB'yi seçtim. Mesela 0.0050 mesela 27 lira yapıyor. Şu şekilde. Mesela şu kadarlık 50 liralık alalım. Şöyle kopyalıyorum rakamı. Neredeydik? Evet. Şuraya yapıştırıyorum. Hemen alacak olduğumuz miktarda çıkıyor karşımıza. Şimdi arkadaşlar burada bir nokta var. Mesela şurada Price Impact. Yani şu sağ üst köşede ayarlara tıkladığımızda Slipper Tolerance der. Slipper Tolerance. Mesela şu an 0.8'miş. Bazen 0.8'den 1'den 3'ten almayabiliyor. Yani denemeniz lazım. 1, 3, 5 ondan sonra 10, 15. Eğer ki almazsa eğer swap dediğimizde bir hata verirse bu sayıyı arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. En çok karşılaşılan hatalardan, sorunlardan birisi bu. Aslında bir sorun da değil. Sadece 8 mi? Mesela 5 yapabiliriz. 15 yapabiliriz. 0.8'miş mesela. 0.8'den şöyle bir dakika 0,8. İlk başta böyleydi. Deneyeceğiz gene. Bu ne demek? Slipper tolerance ne demek? Bu önemli. Slipper tolerance emri verdiğiniz anda fiyatta bir değişiklik yaşanmışsa alım emrine ne kadarlık bir oranda değişikliğe rağmen devam edileceğini belirlemek için girilen bir değer arkadaşlar. O yüzden ilk başta yazdığımız oran da kabul olmazsa o oranı değiştiriyoruz. Yapacak olduğumuz işlem bu. Biz 0.8 demiştik. Yani 50 liralık bir Fox almak istediğimizde swap diyelim. Price Impact. Evet. Tıklayalım. Swap diyelim. Evet, hatayı verdi. Kabul etmedi. Ondan sonra bir 0.8'i kaç diyelim? 4 diyelim. Gene olmadı. 10 diyelim. 10 diyelim. Gene olmadı. Fiyat değişikliği çok fazla olduğu için arkadaşlar
Kabul etmiyor. Yani anlık çok hızlı değiştiği için tolerans vermemiz gerekiyor. 15 yaptık. Muhtemelen kabul edecektir 15'te. Evet. Hemen Binance Chain cüzdanımıza bağlandı. Talep diyor. Buradan ağ ücretini vesaire miktarları görebiliyoruz. Onayla diyoruz. Close diyoruz. Ondan sonra Binance Smart Chain cüzdanımıza girdiğimizde işlemler kısmına tıklıyoruz. Burada en üstte yaptığımız son işlem gözükür. Gene şuradan da alındığını gösteriyor. View by BSC Scan. View on by BSC Scan'ı tıklıyoruz. Aynı şekilde buradan da işlemler kısmında da yaptığımız işlem gözükür en üstte. Tıklıyoruz. Burada da tarihe de baktığımızda evet. Click on Explorer. Bu dünkü işlemimde bir daha geri geleyim. Evet. Yani şimdi düştü arkadaşlar. 10.05.2020 ya bugünkü tarih. Bugünkü yaptığımız işlem yani Fox coin'in aldığımız işlem gözüküyor. Check on Explorer'a tıklıyoruz. Burada Fox'u görüyoruz arkadaşlar. Şurada From diyor. From kısmında cüzdan adresini görüyoruz. Buraya tıkladığımızda BSC Scan sitesinde yani Binance'in kendi sitesi arkadaşlar burası. Binance Chain cüzdanını aldığımız bütün coinleri burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bütün coinleri görebiliyoruz burada. Biz mesela en son neyi almıştık? Fox'u almıştık mesela. O da listeleniyor. Tıklayalım mesela. Mesela şu sağ üst köşedeki bizim Binance Chain cüzdanındaki Fox yani Fox token'ın adresi arkadaşlar. Kontak adresi. 68 milyon Fox diyor. Şimdi gene şurayı bir tıklayalım. Burada listelenmiş mi? Burada hemen listelenmezse arkadaşlar şu kontak adresini kopyalıyoruz. Hemen buraya basıyoruz. Cüzdanımızı giriyoruz. Ondan sonra şurada artı işareti var arkadaşlar. Artı işaretini bastıktan sonra burada gene burada belki çıkabilir. Çıkmazsa custom asset. Buraya tıklıyoruz. Sözleşme adresi. Sözleşme adresini yapıştırıyoruz. Ondan sonra Fox bakın nasıl karşımıza çıktı. Add asset. Buraya tıklıyoruz. Ondan sonra bakın Fox hemen karşımıza çıktı. Ne kadar almışız? 68 milyon tane Fox almışız. Buradan da görebiliyoruz. Göndermek istersek buradan işte adresi yazar göndeririz. İşte bütün Fox'larımızı seçebiliriz. Ondan sonra almak için de şuraya tıkladığımızda burada Fox cüzdan adresimizi görüyoruz. Yani bu da Fox cüzdan adresimiz. Bu cüzdan adresini yine kopyalayıp gönderebiliyoruz. Asıl cüzdan adresi bu arkadaşlar. Az önceki kontak kısmındaki de Smart cüzdan için kullanılan adres. Buradan da kopyalayıp işte farklı borsaya gönderebiliriz. Şimdi diğer bir yöntemi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Yine CoinMarketCap'ta şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi Binance Smart Chain cüzdanını kullandık diyelim. Binance Smart Chain ağındaki coinler mesela bunların bazıları Binance borsasında vardır. Bazıları da Binance borsasında yer almıyor arkadaşlar. Yani Binance Smart Chain ağındaki bazı coinlerde mesela Binance'te yer almıyor. İlerleyen zamanlarda borsada yer alabiliyor. Şimdi o coinleri nasıl bulabiliriz? Şimdi ikinci seçeneği göstereceğim. PancakeSwap'a aktarmak için bir seçenek daha var. Onu da göstereceğim.
Ondan önce Binance Smart Chain ağındaki coinleri göstermek istiyorum. Mesela şuradan tokenlere tıkladığımızda kripto para birimleri tokenler. Yani buradan da girebiliriz. Burada açılan pencerede sağda BSC ekosistemi diyor arkadaşlar. Yani Binance Smart Chain ekosistemi. Burada Binance Smart Chain ağındaki coinleri görebiliyoruz. Bunların bazıları Binance borsasında var, bazıları yok arkadaşlar. Buradan olmayanlar mesela ERC20 yok. ERC20 yok mesela. Buradan almak istediği Ethereum ağı var. Ondan sonra Binance Smart Chain ağı var. Binance Smart Chain ağını kullandığımız için bunu kopyalamamız gerekiyor. Yani Ethereum ağını değil. Bunu kopyalamamız gerekiyor. Onun haricinde ben mesela şimdi Pitbull coin'i alacağım. Pitbull coin almak için de burada internet sitesi vardı. Oradan da alabiliriz. Evet. İkinci yöntem ise şu arkadaşlar. Binance Smart Chain dendiğinde şu adresi kopyalarız. Kopyalarız arkadaşlar. Pardon. Ondan sonra PancakeSwap sitemize giriyoruz. Burada şu altta mesela BNB'den alttaki coin'e aktar seçeneği var. Şuraya tıklıyoruz. Fox'un üstüne tıkladık. Yani farklı bir coin de olabilir ve boş da olabilir. Şu üst kısma kopyalamış olduğumuz Pitbull coin'in adresini yapıştırıyoruz. Hemen Pitbull karşımıza çıkıyor. Buradan ekleyebiliriz. Üzerine tıkladığımızda Pitbull karşımıza çıkıyor. Ondan sonra gene BNB'ye yazıyoruz. Miktarı ne kadar olsun? Bunu ben istediğimiz kadar yapabiliriz. 21 liralık atayım mesela. Siz istediğiniz kadar atabilirsiniz. Tercih meselesi. Ben göstermek için örnek olarak yapıyorum zaten. Bu hesaplama sitesinin de linkini de videonun altına atacağım arkadaşlar. Lazım kullanabilirsiniz. Şimdi kopyaladım. Ondan sonra gene swap diyoruz. Swap diyoruz. %15 seçmiştik. Bir onda deneyelim. Onda deneyelim. Swap'a tıklıyoruz. Confirm swap diyoruz. Evet. Buradan da onaylaya tıklıyoruz. Tekrar Close'a tıklıyoruz. İşlemler kısmına geldiğimizde tarihe bakalım hemen. Şu an daha düşmedi. Birazdan düşer. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet, şu an düştü. Şu an beklemede diyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Pitbull'u gene Pitbull'un kendi sitesinden de alabiliriz. Mesela Pitbull'un sitesine girdik. Burada Buy Tokens diyor. Buy Tokens'ı girdiğimizde yine PancakeSwap çıkıyor karşımızda. Burada I understand deriz. Continue deriz. Gene bu şekilde de alabiliriz. Gene şurada neredeydik? Binance Smart Chain alanındaki işte Binance borsasında olmayan coinleri de üzerlerine tıklayıp bu şekilde de alabiliyorsunuz. Ondan sonra şimdi tekrar bakalım bir Pitbull düşmüş mü? Hala beklemedi diyor. Biraz daha bekleyelim. Evet arkadaşlar, uyarıyı aldık. Buradan hemen tıklayalım. Yenilersek gelir birazdan. Gene Binance Smart Chain cüzdanımızdan da evet sözleşmenin tamamlandığını görüyoruz. Aynı ekranda gene buradan gelebiliyoruz. Aynı ekran buradan gelebiliyoruz. Evet, buradan gördüğümüz gibi Pitbull. Yine From karşısındaki linke cüzdan adresini tıklıyoruz. Bakalım gelmiş mi? PancakeSwap'ta yani Binance Smart Chain cüzdanımızdaki coinlerimizi şu adresten de görebilirsiniz arkadaşlar mesela.
Bunu sık kullananlara eklersiniz. Şu altta token kısmından da aldığınız coinleri buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim aldığım coinler buradan görün. Şimdi Pitbull'da göründü. Pitbull'a tıklıyorum. Evet. Almış olduğum Pitbull miktarı gözüküyor. Değeri gözüküyor Pitbull'un. Ondan sonra şunu kopyalıyoruz. Binance cüzdanımızda eğer ki görünmüyorsa eklememiz gerekiyor. Hemen custom asset diyoruz. Burada gene çıkmış mı? Çıkmamış. Sözleşme adresi yerine tıklıyoruz. Bu kontakt sözleşme adresi oluyor arkadaşlar. Add asset. Tıkladığımızda Pitbull karşımıza geliyor. Buradaki coinlerimiz arkadaşlar Trust Wallet cüzdanımızda, yani Binance'in Trust Wallet cüzdanında görebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz onu nasıl yapıyorsunuz onu söyleyeyim. Trust Wallet cüzdanımızı şimdi açtık arkadaşlar diyelim önümüzde. Açtıktan sonra ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünün en üstünde cüzdanlar kısmı var karşımıza çıkan. Orada cüzdanlar kısmını açtıktan sonra sağ üst köşedeki artıya basıyoruz. Zaten bir cüzdanım var diyoruz arkadaşlar. Oradan da Smart Chain'i tıklıyoruz. Smart Chain'i seçtikten sonra da sağda adres kısmı geliyor. Yani içe aktar Smart Chain diyor en üstte. Sağda da adres kısmı yazıyor. Oraya tıkladıktan sonra altta Smart Chain adres kısmı var. Orada en sağdaki QR kodu simgesi var. Kara şeklinde olan. Oraya tıkladığımızda ondan sonra burada ala tıkladıktan sonra adres or QR kod. Şuraya tıklıyoruz. Buradaki QR kodu okutuyoruz arkadaşlar. Okuttuktan sonra Trust Wallet'ımızda karşımıza çıkıyor. Burada içe aktar seçeneği var altta. İçe aktar tıkladıktan sonra buradaki coinlerimiz, aldığımız coinler listeleniyor arkadaşlar. Yani Trust Wallet cüzdanımızda da artık görebiliyoruz. Eğer ki buraya aldığımız coinler Trust Wallet'a otomatik olarak düşmezse elimizde eklememiz gerekiyor. Yani bunu nasıl yaparız? Bir coin'i aldık. Aldıktan sonra şu işlemler kısmında açabiliyorduk ya. Onun listelenmiş halini de göstereyim ben. Mesela şurada aldığımız coinler burada gözüküyordu. Mesela bir coin listelenmiyor diyelim. Çıkmadı diyelim Trust Wallet'ta veya orada. Coin'i seçtikten sonra şu sağdaki kontak adresini şu şekilde, eğer ki Smart Chain ağındaki coin'de cüzdanda çıkmazsa şuradan artıya bastıktan sonra custom adresten yapıştırıp ekleyebiliyorduk. Bu daha önce ekli olduğunu çıkmadı. Aynı şekilde bu sözleşme adresini, buradaki sözleşme adresini Trust Wallet'a ekleyebiliyoruz. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ana sayfada sağ üst köşede sola ve sağa doğru bir işaret vardır. Tokenler, koleksiyonların hemen sağ üst köşesinde, cüzdan sayfasının sağ üst köşede. Oraya tıkladıktan sonra coinler karşımıza çıkar, elimizdeki. En altta özel token ekle der. Özel token ekler. Açılan pencerede kontak adresi kısmına şu kopyaladığımız adresi yapıştırdıktan sonra adını, sembolünü girmemiz gerekiyor. Adı, sembolünü girmemiz gerekiyor. Ondan sonra da altta da ondalık sayılar der. Ondalık sayılar kısmını şu ondalık sayı olarak 18'i mesela gireriz. Bu coin'e göre değişiyor. Onu girdikten sonra kaydet dediğimizde buradaki coin'imiz de artık eğer ki Trust Wallet'te gözükmezse, bazen gözükmeyebiliyor. Orada da listeleniyor. Bu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Binance Smart Chain cüzdanına Binance borsamızla bağladık. Ondan sonra PancakeSwap'tan coinleri aldık.
çeşitli farklı özellikleri de gösterdik. Trust Wallet gibi ve bu coinleri nasıl takip edebileceğimiz gibi BSC Scan sitesi olduğu gibi. Şu an arkadaşlar bakım olduğu için Binance Chain ağında rakamlar da değişebiliyor. Bakımdan sonra düzelecektir bu. İlk defa yapacak olanlar için biraz karışık gelmiş olabilir ama sırasıyla yaparsanız zor değil arkadaşlar. PancakeSwap da çok önemli. Yani burada alacak olduğumuz coinler bazıları hiçbir borsada yer almıyor. Yeni çıkıyor yani. Bazıları yeni bazı borsalarda olmuş olabiliyor. Önemli nokta ise buradaki birçok coin arkadaşlar kat kat değer kazanıyor. Yani 100 kat, 500 kat, 1000 kat, 10 binlerce kat değer kazanıyor. Daha sonra borsalara giriyorlar. Daha sonra işte Binance gibi büyük borsalara giriyorlar. İnanılmaz kazançlar elde edebilirsiniz. Buradan çok yüksek meblağlar olmasa da belirli ölçeklerde coinler alabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Tabii ki bu coinler araştırmasını yapmalısınız. Bazı coinler değerlenmeyebilir. Bazıları da çok büyük oranda değerlenebiliyor arkadaşlar. Ancak bu bir şans ve bu şansı değerlendirmenizi öneririm. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz veya sosyal medyalarımdan özelden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız da videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.